500 yıllık bir miras. İşte kemanın hikayesi. Yüzyıllar boyunca şekillenen, farklı kültürlerin izlerini taşıyan bir evrimin sonucudur. Kemanın kökeni, Orta Asya'dan Avrupa'ya uzanan, farklı medeniyetlerin sesini içinde barındıran uzun bir yolculuğun izlerini taşır. Keman, Orta Asya'nın derinliklerine kadar uzanır. Kılkopuz, Bizans liraları, İslam coğrafyasının rebabı, her biri bu enstrümanın atalarından biri olarak kabul edilir. Ancak keman gerçek kimliğini 16. yüzyılda İtalya'nın Cremona kentinde bulur. Bu küçük şehir, müzik tarihini değiştirecek ustaların merkezine dönüşür. Amati ailesi, ardından Guarneri ve tabii ki Antonio Stradivari. Bu ustalar yalnızca enstrüman yapmadılar, onlar sesi şekillendirdiler. Kullandıkları ağaçların sırrı, uyguladıkları cila teknikleri bugün bile hala çözülebilmiş değil. Keman, yaylı çalgılar ailesinin en çok tanınan çalgısıdır. Günümüze gelene kadar uzun bir süreç geçirerek bugün mükemmel tınısına ulaşmıştır. Keman, belirli standart ölçüler üzerine inşa edilen bir enstrümandır. Tam boy 4x4. Bir kemanın gövde uzunluğu yaklaşık 35,5 santim, toplam uzunluğu ise 59 santim civarındadır. Enstrümanın yapısı 3 ana bölümden oluşur. Gövde, sap ve kafa. Gövde, üst kapak ve arka kapak olmak üzere iki ana rezonans yüzeyinden oluşur. Üst kapak genellikle ladin ağacından yapılır ve ses üretiminde ana titreşim yüzeyidir. Arka kapak ise çoğunlukla akçaağaç kullanılarak sesin yansıtılmasına katkı sağlar. Kemanın iç yapısında yer alan can direği ve bas bar titreşimlerin gövde içinde iletimini ve dağılımını sağlar. Tel uzunluğu ortalama 32,5 santim civarındadır ve bu uzunluk enstrümanın entonasyon dengesini belirler. Standart keman 4 tellidir. Sol, re, la, mi teli. Bu teller farklı kalınlık ve gerilim değerlerine sahiptir ve her biri farklı frekans aralıklarında titreşir. Yay ise genellikle pernambuco ağacından üretilir ve üzerindeki kıl çoğunlukla at kuyruğu kılıdır. Yay kıllarına uygulanan reçine sürtünmeyi artırarak telin titreşimini başlatır. Kemanın ses üretim prensibi tamamen fizik temellidir. Yayın tel üzerindeki sürtünmesi, titreşim, köprü, gövde rezonansı, sesin hava yoluyla yayılması. Bu süreç, kemanın bir anlamda mekanik enerjiyi akustik enerjiye dönüştüren bir sistem haline getirir. Kemanın frekans aralığı yaklaşık olarak 196 Hz ile çok yüksek harmonik frekanslara kadar uzanır ve bu geniş aralık enstrümana zengin bir ifade kapasitesi kazandırır. Keman, sadece klasik müzik sahnesine ait değildir. O saraylarda çalındı, sonra sokaklara indi. Çingene müziğinde, İrlanda halk ezgilerinde, Türk sanat müziğinde ve birçok kültürde kendine yer buldu. Her coğrafyada farklı bir kimlik kazandı. Aynı enstrüman farklı duygular. Kemanın en güçlü yanı, insan sesine en yakın enstrüman olmasıdır. Keman, frekans, rezonans ve sürtünmenin birleşimidir. Hüzün, bu fiziksel etkileşimde şekillenir. Aşk, armonik yapının içinde yükselir. Keman, Osmanlı topraklarına Tanzimat dönemiyle birlikte gelir. Batılaşma hareketleriyle birlikte mızıkayı Hümayun'da yerini alır. Ancak burada farklı bir kimlik kazanır. Batı müziğinde keman, notaya sadık bir yorum ister. Türk müziğinde ise yorum ön plandadır. Perde kullanımı, yay çekişindeki nüanslar ve o kendine özgü ifade. Bu fark, kemanı Türk müziğinde benzersiz kılar.
Rebabın yerini zamanla keman alır ve böylece geleneksel müziğimizde daha baskın bir rol üstlenir. Bu noktada keman sadece bir enstrüman değil, bir anlatımın aracına dönüşür. Dünyanın dört bir yanında aynı enstrüman bambaşka hikayeler anlatır. İtalya'da Niccolo Paganini, Şeytanın Kemancısı. 20. yüzyılda Yaşha Heifetz, mükemmelliğin tanımını yeniden yazdı. Ve Türkiye'de bu topraklarda Sunakan, Ayla Erduran, Cihat Aşkın, Hakkı Derman, Nubar Tekyay ve daha niceleri. Keman, bir enstrümandan daha fazlası. Bir tarih, bir kültür ve en önemlisi insanın kendi sesini bulma yolculuğu.